Afrika'nın kalbi. Bir yanda yağmur ormanları, diğer yanda uçsuz bucaksız düzlükler. Bir yanda huzur, diğer yanda nefes kesen maceralarla dolu bir zıtlıklar ülkesi. Bin tepeler diyarı, Ruanda. Hem doğal hem sosyal yaşamı şekillendiren volkanları, gölleri, ırmakları ve savanlarıyla Afrika'nın ortasında bir cennet. Geçmişin kötü izlerini geride bırakarak yaralarını hızla saran Ruanda, çok uzun zamandır barış dolu ve güvenli bir ülke. Afrika'nın en hızlı gelişen ve kalkınan bu dinamik ülkesi hem doğaya hem insana yatırım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kara kıtanın en küçük ülkelerinden biri olmasına karşın çok sayıda ender türe ev sahipliği yapan Ruanda, eşsiz bir doğaya sahip. Dünya çapında öneme sahip farklı habitatlarıyla cazibe merkezi bir ekoturizm rotası Ruanda. Bu rotaların en görkemlilerinden biri ise dünyanın en eski tropik ormanı olduğuna inanılan Nyungwe. Nyungwe Yağmur Ormanı günümüzdeki zengin biyoçeşitliliğini buz devrinde dahi yeşil ve dolayısıyla yaşam dolu kalmasına borçlu. Göğe yükselen devasa ağaçlar güneşe erişme şansı yakalasa da yoğun yağmur ve nem gölgede kalan orman tabanında da hayata olanak sağlıyor. Kuşların çok tercih ettiği çiçekli ağaçlar ve zemindeki çiçeklerin yanı sıra ağaç gövdelerini kaplayan çeşitli yosun, mantar ve liken türleri sayesinde orman, yeşilin yüzlerce tonunu gözler önüne seriyor. Fakat bu antik ormanın ıssız görüntüsü aldatıcı olabilir. Nyungwe, Ruanda'nın güneybatısında yer alan, biyolojik çeşitlilik, fauna ve flora açısından zengin, 13 primat türünün yaşadığı en büyük dağ tropikal yağmur ormanlarından biridir. Bunlardan biri de şempanzeler.
Nyungwe'nin yoğun bitki örtüsünde yaşayan şempanzeler, farklı ailelerin bir araya geldiği sosyal gruplardan oluşuyor. Bölgelerindeki besin arayışında ailenin erişkin erkekleri başı çekerken dişiler de onları takip ediyor. Hedeflerinde ise olgunlaşmış meyveler var. Bu incir ağacı da şempanzelerin gözdelerinden. Geniş bir alana yayılan aile fertleri birbirlerine seslerini duyurabilmek için bu kadar gürültü çıkarıyor. Yakın mesafede ise tıpkı insan gibi mimiklerle ve birbirlerine dokunarak anlaşıyorlar. Doğa koruma çalışmaları kapsamında şempanzeler sürekli gözlem altında. Nyungwe'de sadece şempanzeler değil, kolobus maymunları da var ve dünyada var olan en büyük kolobus maymunu grubuna sahibiz. 500 maymun bir grupta bir araya gelmiş. Going together in one group. Uzun tüylü ve uzun kuyruklu bu maymunlar, ekvatoral kuşaktaki ormanların en yaygın canlılarından. Ancak bu denli kalabalık bir grup oldukça sıra dışı. Nyungwe'nin yağmur ormanlarında yaşayan bu koloni sadece Ruanda'nın değil, dünyanın en büyük maymun gruplarından biri. Kolobusları diğer maymun türlerinden ayıran en temel özellik baş parmaklarının olmaması. Ama bu onların daldan dala akrobasi yapmalarına engel değil. Geniş bir besin yelpazesi bulunan kolobuslar meyvelerden yaprağa, ormanın çoğu nimetlerinden faydalanıyor. Nyungwe'deki yaşamın büyük bölümü ağaçların tepesinde, ormanın üst sınırında. Bugün yapacağımız etkinlik bir kanopi yürüyüş yolu etkinliği. 2010 yılında yapmaya başladık. Kanopi, yani ormanın bitki, böcek ve kuş türlerinin çoğunluğunu barındırdığı üst sınırı. Bir diğer deyişle çatısı. Normalde gözlemleme şansı bulunamayan pek çok türü görebilmenin tek yolu bu amaçla kurulmuş yüksek asma köprüler. Tıpkı 70 metre yüksekliğe, 200 metre uzunluğa sahip Nyungwe'deki bu köprüler gibi. Yerden metrelerce yukarıda olmanın yarattığı kalp çarpıntısına, uçsuz bucaksız yağmur ormanından gökyüzüne yükselen kuş ve maymun sesleri eşlik ediyor. İşte bu noktada huzur ve heyecan birbirine karışıyor.
Nyungwe sadece tropik ormanı ve yaban hayatıyla öne çıkmıyor. Ruanda dünyanın en önemli çay üreticilerinden biri. Ve Nyungwe civarındaki topraklar da bu üretimin başını çekiyor. Ülke topraklarının neredeyse tamamına yakınının yüksek irtifada bulunması iyi kalitede çay üretimine olanak sağlamış. Sahip olunan bu avantaj, bir de volkanik küllerle beslenmiş verimli topraklar ve düzenli yağmurla birleşince ortaya dünyaca ünlü Ruanda çayı çıkıyor. Bu sağlıklı üretim koşullarının sonucu olarak üretilen çayın büyük bir kısmı dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ediliyor. Ruanda halkının büyük bir çoğunluğu tarımla uğraşıyor. Çay üreticiliği ve toplayıcılığı da bu alandaki en büyük ekmek kapılarından biri. Kuzeyden güneye ülkenin büyük bir kısmındaki çay tarlalarında genci yaşlısı çok sayıda Ruandalı çalışıyor. Nyungwe Milli Parkı geniş çayırlık alanlar ve bataklıklardan oluşan çok sayıda ekosisteme sahip. Şiddetli yağmurlar bu dağlar arasındaki düzlük alanları bataklıklara dönüştürmüş. Bu bataklıklarda ise 8'i endemik olmak üzere 100'ün üzerinde orkide türü var. Nadir çiçek türlerini barındırmasının yanında bu batak alan önemli bir su havzası. Ruanda'nın su ihtiyacının %70'i buradan karşılanıyor. Bataklıkların taşıyamadığı miktardaki su ise kendine bir yol buluyor ve aşağı doğru salınıyor. Şelaleler Nyungwe'nin saklı güzelliklerinden. Bu doğa harikalarının bazılarına yürüyüş parkurlarıyla ulaşmak mümkün. Dünyanın en uzun nehirlerinden Nil'in bazı kaynaklarının bu suyu bol alanlardan çıkmış olması tesadüf değil. Şelalelerden akan su ırmaklarda birleşerek muhteşem Kivu Gölü'ne ulaşıyor. Afrika'nın en büyük göllerinden biri. ...2700 kilometrekare alanı kaplayan bu göl, birbirinden güzel iç sahillere sahip. Tesisimiz Paradise'in sahip olduğu değerler, Ruanda kültürünü korumaya yöneliktir. Günlük hizmetlerde ahşap yemek takımları gibi geleneksel mutfak eşyalarının kullanılmasına dikkat ediyoruz. Konaklayan müşterilerimize hem yerel hem de uluslararası danslardan oluşan akşam gösterileri sunuyoruz. Karşı kıyıya geçerek dinlenmek ve güzelliğin tadını çıkarmak isteyenler için ideal konumda, insanların dinlenebileceği küçücük bir ada. Etkinliklere, partilere ve diğer eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak için de kullanıyoruz. Kivu Gölü, Ruanda için ikonik bir yer ve bu ülkenin güzelliğini tamamlıyor. Reform yapmış bir ulus olarak başarılarımızdan gurur duymalıyız. Ruanda gerçekten muhteşem bir ülke. Göl kenarındaki tesisler, sunduğu huzurlu ortamın yanı sıra
temiz ve güler yüzlü, üst düzey hizmetle öne çıkıyor. Doğayla barışık tesislerin bahçeleri sadece ziyaretçilerin değil, yabani hayvanların da ilgisini çekiyor. Bu dokumacı kuşları göl kıyısındaki bir ağacı yuva alanı olarak seçmiş. Erkek dokumacı tarafından büyük bir özenle ilmek ilmek dokunan yuva, eğer dişi dokumacıya beğendirebilirse neslin devamına katkı sağlayacak. Sakin bir tatil isteyenler burada kuş sesleri arasında dinlenirken, hareket meraklısı tatilcilerse kano ile göle açılarak civar koyları dolaşabiliyor. Rehber eşliğinde Kivu'nun sakin sularında kürek çeken ziyaretçiler göl kenarındaki termal sularda şifa bulabilir. Bu mineral zengini volkanik sıcak su kaynakları romatizmal hastalıklar başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geliyor. Bölgenin en önemli tatlı su kaynağı olan Kivu Gölü, doğal güzelliğinin yanında bölge halkının besin ihtiyacının da büyük bölümünü karşılıyor. Buradan çıkan gümüş balığı başkent Kigali'deki pazar tezgahlarında yerini buluyor. Bu balık türünün çokluğu alışılmadık bir avlanma tekniğinin gelişmesine sebep olmuş. Kivu'daki balıkçı tekneleri ahşap ve 3 gövdeli. Bu gövdeler bir katamaran gibi birbirine bağlı. Her gövdenin ucunda da göle atılan ağların makaralar vasıtasıyla büzülerek toplanmasını sağlayan bir mekanizma var. Şarkılar eşliğinde ritim tutarak avlanan balıkçılar teknenin etrafına attıkları ağları yavaş yavaş topluyor. Büzülerek toplanan balık ağları teknenin gövdeleri arasında havuzlar oluşturdu. Kaçacak yeri kalmayan balıklar da bu havuzlara hapsoluyor. Balıkçılar başarılı bir av sonrası ailelerinin karnını doyuracak olmanın gururuyla neşe içinde kıyıya dönüyor. Kivu Gölü, bünyesinde görülmeye değer pek çok küçük ada barındırıyor. Bu adaların birçoğunda insan yerleşimi yok. Ancak ilk bakışta ıssız gibi görünen bir tanesinin yüz binlerce sakini var. Napolyon Adası. Sarp yamaçlara ve oldukça sık bitki örtüsüne sahip ada, ismini Napolyon'un şapkasına benzerliğinden alıyor. Bu yoğun bitki örtüsü arasında ise bir tür, yıl boyu verdiği meyvesiyle çok kıymetli.
guava ağacı. Oldukça besleyici meyvelere sahip bu ağaç, Napolyon Adası'nın güney yamaçlarını adeta kaplamış durumda. Doğal düşmanın olmadığı bu adada besin de bol olunca dünyanın en büyük yarasa türlerinden biri olan dev meyve yarasalarının sayısı 100.000'lere ulaşıyor. Kulakları sağır eden kakofoni bir yana, aynı anda binlercesi havalanan yarasaların birbirlerine ve ağaçlara değmeden gerçekleştirdiği hassas uçuş gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bu coğrafyadaki her canlı yarasalar kadar şanslı değil. Dünya üzerinde sadece 850 birey kalan dağ gorillerinin son sığınaklarından biri Ruanda'daki Volkanlar Milli Parkı. Koruma önlemleri sayesinde bugün sayıları artan dağ gorilleri sadece Ruanda'nın değil, dünyanın da gözbebeği. Ruanda hükümetinin yürüttüğü başarılı koruma programlarının yanı sıra devletin desteklediği sivil toplum kuruluşları da bu konudaki çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Bunlardan en eskisi dağ gorillerini tüm dünyaya tanıtan bilim insanı Dian Fossey'nin adını taşıyor. Dian Fossey'nin 1967 yılında Karisimbi ve Bisoke dağlarının ortasında kurduğu Karisoke Araştırma İstasyonu uzun yıllar önce şehir merkezine taşınmış. İstasyondan geriye kalanlar ve Dian Fossey'nin araştırma notları burada sergileniyor. Halen aktif olarak çalışan istasyon bir yandan goril araştırmalarını sürdürürken bir yandan da toplumu bilinçlendirme ve doğa koruma çalışmaları yapıyor. Şu anda bile gorilleri tanımlamak için kullandığımız bir araç. Yani her gorilin burnunda farklı bir işaret var. Gorillerle ilgili olarak goril bilim kariyerinizin ilk adımı üzerinde çalışmanız gereken tüm gorillerin burunlarını ezberlemektir. 1985 yılında ölen Dian Fossey ise yıllarca araştırmalarına konu olan, kimi kaçak avcılar tarafından öldürülen, kimi ise doğal yollardan ölen o çok sevdiği gorilleriyle Virunga Dağları eteklerinde aynı mezar alanını paylaşıyor. Bugün dağ gorillerini göreceğiz ve dağ gorilleri sadece bu bölgede bulunuyor. Bu sıra dağlar Virunga Masifi olarak D Dağı adlandırılan bölgeyi oluşturuyor. Gorilleri görmek için Milli Park merkezine gelen turistleri geleneksel danslarıyla intoreler karşılıyor. Bu dans yüzyıllar evvel Ruandalıların savaşa gitmeden önce sahip oldukları güç, kudret ve zafer inancını kralları önünde halklarına bir kez daha göstermek amaçlı yapılıyordu. Ruanda kültürünün en önemli simgelerinden olan bu dans günümüzde artık sadece gösteri amaçlı yapılıyor.
Nesiller boyu dilden dile aktarılarak gelen bu ezgiler, dansçıların vücudunda günümüzde de hayat bulmaya devam ediyor. Görsel şölen intorelerin ardından rehberler kayıt işlemlerini yapan turistleri Bize bilgilendiriyor. yardım edecekler bufalolarla karşılaşma ihtimalimize karşı güvenliğimiz için. Ama önümüzde bir iz sürücü var. Bu nereye gittiğimizi bilmemize yardımcı oluyor. Bizi gruba götürecek sabit bir yol yok. Bu yüzden onlarla iletişim halindeyiz. Hangi yöne gitmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Bu yüzden şimdilik ne kadar süreceğini bilmek benim için çok zor. Ancak gorillerin yanına çıkıldığında dikkat edilmesi gereken önemli konular var. Birlikte durmamız ve gorillerle aramızda bir mesafe oluşturmamız iyi olur. Bu mesafe gorillerin hareketine bağlı olarak değişecek, ancak mümkünse gorillerden 7 metre kadar uzakta olmalıyız. Bu da goriller bize her yaklaştığında birkaç adım geri gitmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu, gorillerin yanımızda çok rahat hissedecekleri bir bölge yaratmak için. Aynı zamanda bizden gorillere ya da onlardan bize hastalık geçişini önlemenin bir yolu. Muhteşem manzaraların eşlik ettiği zorlu ama bir o kadar keyifli tırmanış esnasında turistler bölgeye has çeşitli bitki örtüsünde görme şansı elde edecek. Milli Park alanı 2400 metre ile 4500 metre irtifa arasında değiştiği için dağın eteklerinde çok farklı bitki kuşakları var. Virunga Masifi, sert ve kısa çalılardan geniş yapraklı bitkilere, devasa kuşu ağaçlarından sarmaşıklara tam 878 tür bitki barındırıyor. Goril ailelerinden bazıları turist ziyaretine açık. Doğal ortamlarının olabildiğince korunabilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçiye gorilleri görme imkanı veriliyor. Bu ailelere günde sadece 8 kişinin tırmanmasına izin var. Bazı aileler ise sadece araştırmacılar tarafından gözlemlenebiliyor. Gümüş sırt olarak adlandırılan liderleri önderliğindeki dağ gorilleri, aileler halinde Virunga dağlarının bambu kaplı eteklerinde yaşıyor. Gün içinde beslenmek için sürekli yer değiştiriyorlar. Bu dev cüsseyi koruyabilmek için yetişkin bir goril günde yaklaşık 30 kilogram ot yiyor. Bu orman dikenli bitkilerle kaplı. Ancak gorillerin bitkileri soyma ve kabuklarının altındaki sulu kısımlara ulaşma konusunda üstün bir becerisi var. Bebeklerin ise henüz yolu uzun. Bu ufaklık annesini daha dikkatli izlemeli. Goriller beslenmeden arta kalan zamanlarını dinlenerek ve uyuyarak geçiriyor. Yoğun ormanlık alan içerisindeki ufak açıklıklar tok karnına güneş banyosu yapmak için en ideal yerler. Erişkinler kestirirken miniklerin öğle uykusuna yatmaya hiç niyeti yok. Ailenin gençleri günün büyük bir bölümünde aralarında kavga ile karışık oyunlar oynuyor.
Gorillerin son sığınağı olan bu topraklarda hayatın günlük akışı da yanardağların gölgesinde sürüyor. Futbol ülkede çok popüler. 7'den 70'e herkesin en büyük ilgi alanlarından biri. Şehrin büyük bölümü gibi bu futbol sahasının altında da yanardağların oluşturduğu çok sayıda mağara bulunuyor. Musanze mağarası da bunlardan biri. 2 kilometre uzunluğundaki bu mağaranın oluşumu 65 milyon yıl öncesine dayanıyor. Volkanik dokuların şekil verdiği bu mağarada bir de yarasa kolonisi var. Volkanlar Milli Parkı sınırının hemen bitiminde Virunga Dağları'nın eteklerinde Ruanda'nın bir başka önemli değeri tarım arazileri başlıyor. Yanardağların küllerinin beslediği topraklardan adeta bereket fışkırıyor. Ruanda'nın milli gelirinin 1/3 tarımdan elde ediliyor. Halkın yaklaşık %80'i tarımsal faaliyetlerde çalışıyor ve bu yolla geçiniyor. Ruanda ülkenin tarım kaynaklı ihtiyacının %90'ını kendi üretiminden karşılarken ihracat gelirlerinin %50'si de yine tarım ürünleri kaynaklı. Bölgenin önde gelen tarım ürünleri ise patates ve pire otu. Ruanda'nın zengin ve besleyici volkanik toprağı dünyanın en iyi pire otlarının burada yetişmesini sağlıyor. Ruanda %15'lik pazar payıyla dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Kurutulmuş pire otu, dünya üzerinde tarımsal böcek ilaçlarının en yaygın ham maddelerinden biri. Musanze'deki tarım arazileri arasında kıvrılarak ilerleyen Mukungwa Nehri genelde sakin sulara sahip. Bu nehirde su aygırı ve timsah yok. Goril tırmanışı ve mağara keşiflerinden arta kalan zamanda nehirde kanoyla dolaşmak, macera sporu seven turistlerin oldukça rağbet ettiği bir etkinlik. Zaman zaman küçük düşüşlerin olduğu nehir, turistlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Ruanda'nın doğusu ülkenin geri kalanına kıyasla daha düz ve daha kurak. Ancak kara kıtanın korunmuş en büyük sulak alanlarından biri de bu bölgede. Akagera Milli Parkı. Birbirinin ardına yuvarlanan akasya kaplı tepeler, bu tepelerin eteğinde uzanan geniş düzlükler, düzlüklerin arasına yayılan papirüs bezeli bataklıklar ve irili ufaklı gölleriyle Akagera nefes kesen resimler çiziyor. Tipik bir Afrika savan alanı olan Akagera, kapladığı 1200 kilometrekarelik alanla Ruanda'nın en büyük milli parkı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan parkın sınırlarını adını aldığı Akagera Nehri ve Tanzanya çiziyor. Dağ, savan ve bataklıklardan oluşan bu alan 1934 yılından bu yana koruma altında.
Akagera Nehri parkın doğu kıyısı boyunca akıyor ve parktaki çok sayıda gölü ve bataklığı besliyor. Ve bu göllerle papirüs bataklıkları da bölgedeki çok sayıda nadir türün hayatta kalabilmesi için önemli bir yaşam kaynağı oluşturuyor. İşte bu türler içinde en yüksek sayıda olanlardan biri. Akagera, dünyadaki en büyük su aygırı nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Özellikle parkın batı yakasında birbirlerine kanallarla bağlı göller ve bataklıklarda büyük sayılarda su aygırına rastlamak mümkün. Nehrin durgun olduğu bölümleri ve bataklıkların fazla bitki barındırmayan açıklıkları günün büyük bölümünü suda geçiren su aygırlarının en sevdikleri yerler. Su aygırları grup içinde yaşayan sosyal hayvanlar. Ancak rahatsız edilmekten ve bölgesine girilmesinden hiç hoşlanmıyorlar ve işte o zaman hayli agresif olabiliyorlar. Akagera Milli Parkı ülkenin genelinden çok farklı habitatlara sahip. Bölgede yoğun çalılık alanlar ve dağların arasında kalan düzlükler yer alıyor. Bu düzlüklerde de Afrika'nın sembol canlılarından olan zebralar, farklı antilop türleri ve bufalolar yaşıyor. Ancak Akagera'nın hakimi, kıtanın en büyük memeli türü olan Afrika fili. Bu nazik devler tonlarca ağırlığına ve metrelerce uzunluğuna rağmen oldukça kırılgan ve hassas hayvanlar. Fil sürüleri kalabalık aileler halinde yaşıyor. En yaşlı ve tecrübeli dişinin lider olduğu bu ailelerde üyelerin geneli birbirleriyle akraba. Dişi filler neredeyse hayatları boyunca aynı ailede yer alıyor. Yaklaşık 60-70 yıl civarında yaşayabilen hayvanlar filler. Özellikle anneler ve kızları uzun hayatları boyunca çok yakın ilişkide bulunuyor. Bir tehdit anında bebekler grubun ortasına alınıyor ve tehlike uzaklaşana kadar yakın denetimde tutuluyor.
Bu devler günün yaklaşık 12-18 saatini beslenerek geçiriyor ve bu süre içinde yaklaşık 100 kilogram ot yiyor. Akagera'nın bu büyük ama narin canlıları da pek çok tür gibi koruma altında. Çünkü sadece süs eşyası olarak kullanılacak dişleri uğruna yüzlerce yıldır insanoğlu tarafından öldürülüyorlar. Bugün çok sayıda koruma programı bu eşsiz hayvanları hayatta tutabilmek ve türünün çoğalmasını sağlamak için çaba harcıyor. Akagera Milli Parkı'nda güvenlikten sorumlu başkan yardımcısıyım. 69 korucumuz var ve şu anda bunlardan ikisi eğitimlerine devam etmek için dışarıdalar. Korucular 9 devriye noktasına dağılıyor. Bunlardan ikisi sulak alanlardan sorumlu, diğer 7 karakol ise eğitimli köpeklerle karada devriye geziyor. Burada hayat genel olarak yabani hayvanların olduğu diğer yerlerde de olduğu gibi kaçak avcıların tehditleriyle karşı karşıya. Nehir üzerinde hayvanlarımızı hedef alan bu kaçak avcılara karşı mücadele etmek için el ele çalışan, kuzeyde ve güneyde 2 deniz karakolumuz var. Yıllar içinde kaçak avcılardan ele geçirilen av aletleri, avlanan yabani hayvanların kafatasları ve iskeletleri Milli Park'a ait bina girişinde sergileniyor. Son dönemde Ruanda'nın başarılı doğa koruma çalışmaları sayesinde ülke genelinde olduğu gibi Akagera'da da kaçak avcılığın çok büyük oranda önüne geçilmiş durumda. Özellikle iz takibi eğitimi almış köpekler, suç oranının yok denecek kadar azalmasına büyük katkı sağlamış. Akagera Milli Parkı Ruanda'nın doğasını gerçekten tamamlıyor. Burası bir Doğu Afrika savanı. Volkanlar, Ulusal Parkı, goriller, şempanzeler ve Nyungwe ile birlikte Akagera gerçekten de tüm paketi tamamlıyor. Fil, tüm büyük hayvanları, zürafa, zebra, bufaloları görebileceğiniz bir alan. Aslanı 2015 yılında yeniden getirdik ve 7 bireyden 16 bireye kadar başarılı bir şekilde ürediler. Önümüzdeki aylarda siyah gergedanı yeniden tanıtmayı düşünüyoruz. 1-2 yıl sonra Akagera, Büyük Beşli'nin görülebileceği bir milli park olacak. Akagera, geniş çayırlık alanları, akasya toplulukları ve papirüs bataklıklarıyla çok sayıda kuş türünün de gözdesi. Parktaki habitat çeşitliliği 500 civarında kuş türünün burada yaşamasına olanak sağlıyor. Özellikle savan kuşları, su kuşları ve yırtıcı kuşların hem tür hem de sayıca çokluğu bölgeyi Ruanda'nın en büyük kuş cennetlerinden biri yapmış. Çok sayıda türe ev sahipliği yapan Akagera, kuş gözlemcileri için bulunmaz bir alan. Akagera'da göllerin ortasında kuşların üremesi için güvenli alanlar bulunuyor. Afrika'daki pek çok yerin aksine bu alanlara tekneyle erişim sağlanabildiği için de kuş gözlemcileri ve meraklılar kuşları ve yuvaları yakından inceleme fırsatı buluyor.
Afrika balık kartalı bölgenin hakimlerinden. Neredeyse her ağaçta bir kartalın tünediği sulak alanlar, Afrika'nın büyük memelilerine ev sahipliği yapan Akagera'ya olağanüstü tür çeşitliliğiyle değer katıyor. Gölün güneybatısından başlayan tekne turları sadece kuşları değil, su aygırlarını ve timsahları da yakından görme şansı tanıyor. Ve bu esnada da muhteşem gün batımı manzaraları doğa severlere eşlik ediyor. Kuşlar geceyi geçirmek için yuva alanlarına uçarken ziyaretçiler de eşsiz manzaralara tanıklık ederek Akagera'daki kamp alanlarına dönüyor. Ruanda, yani kelime anlamıyla gelişmiş, büyümüş ülke. Atalarından miras kalan bağımsızlık ruhunun egemen olduğu bu topraklar, yüzlerce yıllık geleneklerin izlerini taşıyor. Dünyanın en yüksek nüfus yoğunluklarından birine sahip bu ülkenin barındırdığı genç nüfus, geleceklerini kurmak için durmaksızın çalışıyor. Rengarenk ve dost canlısı halkının ruhlarındaki saflık ve temizlik tüm caddelerde, sokaklarda vücut buluyor. Dünya mirası bu topraklarda doğa ve insan azimle birlikte hayata tutunuyor. Dağların düzlüklere, ağaçların çayırlara, suyun toprağa karıştığı sisler ülkesinde yaşam her gün yeniden filiz veriyor. Doğasına ve insanına sahip çıkan nadide hayatların anavatanı Ruanda'nın sesi artık daha yüksek çıkıyor. Heyecan verici deneyimler ve unutulmaz anılar için herkesi bu küçük ve muhteşem ülkeyi görmeye çağırıyor.